Her büyük fikir aşktan doğar. Bizim aşkımız bir başka. Bizim aşkımız çocukluk aşkı. Biraz havai. Kimilerine göre anlamsız. Bize göre hesapsız. Koca koca insanlarız. Ama sırılsıklam aşığız. İşimiz gücümüz var. Görevlerimiz, sorumluluklarımız, itibarımız, şanımız. Ama gelin görün ki mesele aşk olunca akan sular durur. Ofise gidilmez, maça koşulur. Tatile çıkılmaz, deplasmana vurulur. Para gözümüzde pul, şan, şöhret, yük olur. İş güç unutulur, her şey o olur. Bizim aşkımız böyle. Bizim aşkımız Fenerbahçe. Her şeyden önce Fenerbahçe gelir. Her şeyden önde. O aşk ki ne fikirleri ilham oldu, ne hayaller yoğurdu, ne heyecanlar doğurdu. Bundan 25 yıl önce bir gün yine böyle oldu. Aşk büyük bir fikir doğurdu. 1907 Fenerbahçe Derneği kuruldu. Geriye çıkartıyor. Cezaların önünde. İlyas. Sağdan teyze. Cezalarına gitmeden. Yılmaz şut. Kaleci ve gol! Gol Hüseyin! Ve gol Hüseyin! Gerçekten nefis! Gerçekten güzel! Hüseyin o da ikinci yarıda oyuna girdi. Bir anda Bordo savunması durdu. Ama Hüseyin durmadı. Cezalarına Tarih girer girmez. 18 Eylül 1985. Fenerbahçe Bordo'da tarih yazmış. Yedekten girip Bordo'ya galibiyet golünü atan Hüseyin Çakıroğlu, namı diğer doktor, kalbimize taht kurmuş, unutulmazlar arasında yerini almıştı. Prosta Santos son düdüğünü çalıyor değerli izleyiciler. Bu mucizevi maçtan 6 ay sonra doktor amansız bir hastalığa yakalanıyor. Hastaları onun adına ne yapabiliriz diye düşünmeye başlıyorlar. Tedavi sırasında doktorlarla sık sık bir araya gelen Ali Koç, Ruşen Çetin vasıtasıyla Melih Esen Cengiz ve Kayhan Kıraç'la tanışıyor. Bir gün hep beraber İstanbul'da buluşuyorlar. O buluşmadan dönüş yok. Hüseyin Çakıroğlu adına ne yapabiliriz sorusu büyüyor. Fenerbahçe için ne yapabiliriz sorusuna dönüşüyor. Daha adı olmayan, yeri olmayan, sadece bir fikir. Hatta henüz hala bir duygudan ibaret olan 1907'nin ateşi o buluşmada yakılmıştır. Hayata geçmesi içinse 4 yıllık bir çalışma gerekmiştir. Belki Hüseyin Çakıroğlu'nun ömrü Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet etmesine vefa etmedi. Ama kurulmasına vesile olduğu 1907 Derneği sayesinde kulübüne hizmette 25 yılı devirdi. Eski Divan Oteli'nin 2. katında basık bir toplantı odasındayız. Fenerbahçe'ye gönül vermiş iş adamları Mustafa Koç'un önderliğinde toplantı yapıyor. Nurizade Ziya Bey var, Necip Bey ve Ayetullah Bey de orada. En azından ruhları orada. Bir heyecan dolaşıyor, bir şeyler filizleniyor. Şunlar konuşuluyor. Biz Çubuklu'ya aşık olan kanaat önderleri, iş adamlarıyız. Fenerbahçe'ye hizmet etmek için buradayız. Bir aradayız. Atatürk ilkelerinin izinde çağdaş bir kulüp yapısının oluşması için çalışacağız. Kulübümüze kalıcı mali kaynaklar yaratacağız. Bir gün sadece kendi geliriyle yaşayacak hale gelmesi için fikirler üreteceğiz. Bu uğurda tüm bilgi birikimimizi, kişisel imkanlarımızı kullanmaya hazırız.
Çünkü biz her şeyden önce hepimiz sade birer Fenerbahçe taraftarıyız. Ve biz bu armaya aşığız. O nedenledir ki diye not düşülüyor tüzüğe. 1907 Fenerbahçe Derneği'nin tüm mal varlığı Fenerbahçe Kulübü'ne aittir. Günün sonunda Mustafa Koç'un imzasıyla önde gelen 50 Fenerbahçeli'ye yapılan çağrı bakın nasıl bitiyor. Fenerbahçe konusunda düşünce ve önerilerinizi dinlemek ve paylaşmak üzere bir toplantı düzenlenmiş. Seçilmiş, salt Fenerbahçe'yi düşünen kişilerin katılacağı bu davette sizi de aramızda görmeyi arzu ederiz. Saygılarımızla. Bu bir ilk. Aynı zamanda peşinden gelecek pek çok ilkin de habercisi. Açılış davetiyesi de geldi. İşte burada. 1907 lokalinin açılışı büyük bir heyecana sahne oluyor. Kurdelayı ise bir büyük efsane, Büyük Fikret kesiyor. O günlerde basketbol liginin şirket takımları domine etmiş durumda. Kulüp takımlarının esamesi okunmuyor. Fenerbahçe Basketbol Şubesi de maddi zorluklar yaşıyor. Takımın lisanslı oyuncu sayısı sadece 1. Mustafa Koç'un başkanlığındaki yönetim kurulu elini taşın altına koyuyor. Basketbol şubesini kulüpten devralıp bütün sorumluluğu üstleniyor. Bir rüya takımı kurmak için kolları sıvanıyor. Kuruluyor da. İbrahimler, Hüsnüler, Harunlar, Leventler, Cenkler hepsi o kadroda. Fenerbahçe'nin Yıldızlar takımı Türkiye'de basketbola olan ilgiyi büyütüyor. Aynı günlerde dernek 1907 Fenerbahçe basketbol okullarını açıyor. Okullar çok kısa zamanda yaklaşık 4000 öğrenciye ulaşıyor. Okul sadece sporcu yetiştirmekte kalmıyor. Aynı zamanda basketbol antrenörü de yetiştiriyor. Yönetim bir yandan yeni gelir kaynakları yaratma peşinde. Yapılan çalışmalar arka arkaya meyvesini veriyor. Türk basketbol tarihinin ilk naklen yayın anlaşması imzalanıyor. Basketbol takımının forma reklamı futboldan bağımsız olarak pazarlanmaya başlıyor. Kulübün geleceğinde önemli yer tutacak Fenerbahçe markalı ürün çalışmaları yapılıyor. Ve ilk kez basketbol temalı ürünler piyasaya çıkıyor. Aradan 3 yıl geçiyor. 1907 çağdaş kimliği ve güçlü mali yapısıyla kulübe başarılara hazır bir basketbol şubesi devrediyor. Desteği ise hiç azalmadan sürüyor. Yıl 1998. Başkan Aziz Yıldırım göreve geliyor. Fenerbahçe'yi sadece futbolda değil, faaliyet gösterilen her branşta dünya kulübü yapmak için kolları sıvıyor. Zaman içinde amatör şubeler hedefleri de yükseltiyor. Diğer tüm branşlarda olduğu gibi basketbolu da ayağa kaldırıyor. O hamleler diğer bütün takımlara da emsal oluyor. Başkanımızın vizyonu 2017'de en lezzetli meyvesini veriyor. Ve Fenerbahçe basketbol takımı EuroLeague şampiyonu. Biraz da futbol. 1907 aynı dönemde sezonluk kombine bilet satışlarını başlatıyor. O zamanlar saatler öncesinden bilet kuyruklarına giriliyor. 1907'nin VIP tribünü buna bir son veriyor. Eski statta, kapalı tribünde, özel koltuklu, girişi ayrı bir VIP tribünü yaratılıyor. Taraftar hem futbol stadına hem basketbol sahasına rahatça girmenin ve keyifle maç izlemenin tadına varıyor. Bir düşünün. Fenerbahçe logosu o zaman bizim kutsal armamız henüz resmen bizim değil. Çünkü tescili yapılmamış. Dernek üyeleri bunun farkına varıyor ve hemen harekete geçiyorlar. 1910 yılında futbolcumuz Topuz Hikmet tarafından çizilen Fenerbahçe logosu 1997'de yani çizilişinden tam 87 sene sonra 1907'nin çabalarıyla nihayet tescilleniyor.
Düşünmek aynı zamanda başkalarını da düşündürtmek demektir. Fenerbahçe için ne yapabiliriz sorusu üyelerin zihnini meşgul etmeye devam ediyor. O zihinler o dönem pek çok önemli çalışmaya imza atıyor. Fenerbahçe'nin yeniden yapılanması, Fenerbahçe şirketleşsin mi, halka açılsın mı ve daha sonra nasıl bir Fenerbahçe isimli konferanslar yapılmaya devam ediyor. 1907'li imzalı ilkler bitmedi. Hatta daha yeni başlıyor. Bizim için bir başka ilk, Adidas markası için de bir ilk oluyor. 1997'de imzalanan anlaşmayla Adidas markası dünyada ilk kez bir başka markayla yan yana geliyor. 1907 Adidas markalı ürünler piyasaya çıkıyor. Bu ürünleri sırtına geçirenlerin havasından geçilmiyor. Belki de ilk kez Fenerbahçe taraftarlığı bir hayat tarzına dönüşmeye başlıyor. Ardından 1907 Sportif AŞ adında bir şirket kuruyor. Bu şirket mağazalar açmaya başlıyor. O mağazalara Fenerbahçeli markalı ürünler diziliyor. Sarı lacivertli şortlar, formalar, çoraplar, daha neler neler. O mağazalardan bir marka doğuyor. 1907 o markanın adını koyuyor, tescilini yaptırıyor. Karşınızda Feneryum. 3 mağazayla kulübe devredilen Feneryum, rakiplerce örnek gösteriliyor. Zaman içinde kulübün en temel gelir kaynaklarından birisine dönüşüyor. Zaten amaç kulübe kalıcı gelir kaynakları sağlamak değil miydi? O günler Başkanımız Aziz Yıldırım'ın tesisleşme konusunda Türk sporunun ufkunu açan adımları atmaya başladığı günler. Başkanımızın hamleleri hem rakipleri hem Türk sporuna yön verenleri yepyeni bir vizyonla tanıştırıyor. Türk sporunda bugünlerde tanık olduğumuz tesisleşme çalışmalarının önünü açıyor. 2005'te stadyum, Fenerbahçe'nin kaynakları ve Fenerbahçelilerin emeğiyle, alın teriyle yeniden inşa ediliyor. 1907'de kulübün yanında yer alarak bu vizyona destek veriyor. Stadyum yeniden inşa edilirken Feneryum tribününün finansman ihtiyacının hemen hemen tamamını derneğimiz karşılıyor. 1907 tribünün işletmesini de derneğimiz üstleniyor. Rakiplerimizin bugün yapmaya çalıştığı özel ekranlı koltuklarla Türkiye ilk kez 1907 tribününde tanışıyor. Ülkenin ekonomik zorluklarla boğuştuğu bir dönem o. 1907 üyeleri elini taşın altına sokuyor. Kimisi risk alıyor, kimisi kredi çekiyor, kimisi borca giriyor. Kimisi de geleceğinden fedakarlık ediyor. Hepsi el ele veriyor. Daha ortada tribünün maketi bile yokken 5'er yıllık kombineleri satın alıyor, mabedimizin yapımına önemli bir mali destek sağlıyor. Fener sahada harika olmuş. Bütün maç tarihlerini, oyuncu kadrolarını önceden görebiliyoruz. 1907'nin Fener sahada akıllı telefon uygulaması da bir ilkti ve bizi dijital çağa entegre etti. Fener sahada Fenerbahçe taraftarını her an, her yerde takımla beraber olma, her branşı takip etme keyfiyle tanıştırdı, alışkanlık yaptı. Bunları kışkırtmaya çalışıyor. Patlar yapıcı. Patlar gelin. Toplar sen gizledi bir anda. İkinci skor. Üçüncü skor gelecek Darı'ya. 1907'nin en iyi projelerinden birisi, en yenilikçi projelerinden birisi oldu. Elektronik spor alanına adım atıldı, bir gelecek projesi olan 1907 Fenerbahçe e-spor takımı yaratıldı. Sıçrası kurmak zorunda kaldı. Darı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bu sporun bir özelliği her maçı ortalama 200 bin kişinin izlemesi. Ama daha da önemlisi yerinin dünyanın gittiği yerde olması. İşte yakalanacak. Yine ileride kulübe devredilmek üzere kurulmuş olan 1907 Fenerbahçe e-spor takımı daha ilk yılında 2 büyük şampiyonluk kazandı. Önce Lisaris şampiyonluğu. Ardından Türkiye Büyük Şampiyonluğu.
Önce League of Legends'ta Rift Rivals 2017 şampiyon olarak Türkiye'ye ilk kupasını getirdi. Fenerbahçe oluyor. 2017 Türkiye büyük finalleri kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. 2017 kupasını Sarı. Şampiyon. Şampiyon. Ardından 2017 Dünya Kupası'na katılarak 1907 Fenerbahçe e-spor takımı bir ilke daha imza attı. Son 16 turundaki maçımızda dünya üzerinde 50 milyondan fazla insan Çubuklu'yu naklen izledi. ...1907 sadece Fenerbahçe Kulübü'nün fikir havuzu değil, aynı zamanda ortak hafızası. 1907 bir sergi salonu, bir kütüphane, bir konser arenası, kısacası bir kültür merkezi. 1907 üyesi sanatçılar eserleriyle Fenerbahçelilik kültürüne pek çok katkı yaptılar. Ercan Saatçı'nın de bundan 25 sene önce kuruluşu için bestelediği 1907 Marşı derneğimizin sembolü oldu. ...1907'de doğdu aşkımız, sarı lacivert renkleri oldu şarkımız. Sporun her dalında bizim şanımız, hiç bitmedi bitmeyecek bizim aşkımız. Sarı lacivert rengimiz Fenerbahçe her şeyim, hiçbir şeye değişme. Sarı lacivert rengimiz Fenerbahçe her şeyimiz, hiçbir şeye değişmeyiz. Teşekkürler. Bedri Baykam'ın Fener Dünya Yener sergisi unutulmazlar arasına girdi. Desteğiyle hayata geçen, müziği Fahir Atakoğlu'na ait olan Bahçedeki Fener belgeseli anılarda kalan değerleri ölümsüzleştirmişti. Yeni bir asırlık bir proje vesile oldu. Fenerbahçe'nin anlı şanlı tarihinin tamamı 100. yılımız için muhteşem bir eserle kitaplaştırıldı. Asrı Fener kitabı, Fenerbahçeliliğin mirasını bütün görkemiyle gözler önüne koyuyor. İçeriğiyle, kilosuyla bu armanın ağırlığını gözler önüne seriyor. Hepsinden önemlisi, bir kulübün, bir ülkenin kuruluşunda ve kurtuluşunda aldığı rolü ilk kez gün ışığına çıkan belgelerle gözler önüne seriyor. 3 yıllık, kılı kırk yaran bir çalışmanın eseri olan Asrı Fener'in paha biçilmez arşivi de dijital ortamda kulübümüze teslim edildi. Büyük kulüp
kulüpleri büyük yapan ilke ve değerleridir. Kulübümüzün ilke ve değerlerine sahip çıkmak elbette bizim en önemli görevimizdir. Bu doğrultuda 1907 11 aydır çok özel bir çalışma yürütmekte. Uluslararası bir bilim ekiminin yönetiminde taraftarımızdan eski sporcularımıza, medya mensuplarından akademisyenlere pek çok kesimden katılımla hazırlanan Fenerbahçe İlke ve Değerler Projesi. Bu proje tamamlandığında bütün dünya kulüplerinde olduğu gibi Fenerbahçe'mizin benzersiz değerleri ortak akılla yazılı hale getirilecek. Fenerbahçelik kültürüne kültür, taraftarlık ruhuna ruh katacak, kulübümüzün marka değerine önemli bir katkı sunacak. Nasıl ki aşk, öfke, hüzün hepsi özgün birer duyguysa bizim bir duygumuz daha var. O kadar özgün, o kadar başka, o kadar benzersiz. Çocuk sevgisi kadar ana baba sevgisi gibi özel bir tanımı, başka bir adı hak eder. Başka bir ifadeyi talep eder. O duygunun adı Atatürk sevgisi. O sevgi Kurtuluş Savaşı'ndan öncesine dayanır. Nitekim 3 Mayıs 1918'de Atatürk'ün kulübümüzü ziyareti bugün bizim için kulüp tarihimizin en önemli olayıdır. Atatürk o gün kuş dilindeki lokalimizde kulüp defterine şu satırları yazmıştı. Fenerbahçe kulübünün masarı takdir olmuş bulunan asar-ı mesaisini işitmiş ve bu kulübü ziyaret ve erbab-ı himmeti tebrik etmeyi vazife edinmiştir. Bu vazifenin ifası ancak bugün müesser olabilmiştir. Takdirat ve tebrikatımı buraya kaydeden mübahiyim. Asıl vazife bizim paşam. Atatürk'ün kulübümüzü sebebi ziyareti de önemlidir. Çünkü Fenerbahçe'nin büyüklüğünün nereden geldiğine ışık tutar. O zamanlar tenis gibi, kürek gibi zamanın yenilikçi sporlarının yapıldığı kulüptür Fenerbahçe. O zaman da öncüdür, o zaman da çağdaşlığın öncüsüdür, ölçüsüdür. Kulübümüzün kuruluş felsefesine geçen sadece sporcular değil, aynı zamanda vatan sevgisiyle dolu sporcular yetiştirme iddiası hiç şüphesiz atamızın takdirine de vesile olmuştur. Bütün bu nedenlerle Atatürk'ün Fenerbahçe'yi takdiri tüm Fenerbahçeliler için hem büyük bir onur hem sonsuz bir sorumluluktur. Atatürk sevgimiz 1907'nin çalışmalarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'nın duvarında rölyef Fenerbahçe Müzesi'nde heykel olmuştur. Dünyada sadece 3 tane bulunan Balmumu Atatürk heykeli Cumhuriyetimizin 75. yılı vesilesiyle 1907 tarafından kulübümüze hediye edilmiştir. 2001 yılında 1907'nin teşvik ve desteğiyle kurulan bize göre
kulübümüzün aydınlık geleceğinin temsilcisi, üniversiteli gençleri bir araya getiren 1907 UNİFEB'in 2004'te mabedimizde açtığı dev "Atam izindeyiz" pankartı, Atatürk'e olan bağlılığımızın unutulmaz sembollerinden birisi olmuştur. Aynı yıl ölümsüz bir geleneğin ilk adımları atılır. Bir mabetten diğerine geçilir. 1907 Fenerbahçe Derneği, 1907 UNİFEB el ele Anıtkabir ziyaretleri başlar. Atanın huzuruna atılan adımlar Türkiye'nin her köşesinden duyulur, herkesin takdirini toplar. O günden beri her 10 Kasım'da dernek üyelerimiz ve binlerce 1907 UNİFEB'li genç çağdaş değerlerin ve evrensel spor kültürünün bilincinde Anıtkabir'e akmaya devam eder. Ali Koç'un dediği gibi önemli olan Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil, onun ilkelerine ve değerlerine hangi kulübün sahip çıktığı, yaşattığıdır. Yıl önce başlayan bu yürüyüş Atatürk'ün izinde sonsuza dek sürecek. Elbette her şey her zaman güllük, gülistanlık değildi. Tarihi boyunca Fenerbahçe Spor Kulübü 3 kez saldırıya uğradı. Birisi Kurtuluş Savaşı'nda, birisi ihtilalde, birisi de kumpasla. Kurtuluş Savaşı sırasında Fenerbahçe sahaya çıktığında milli heyecan uyanıyor, düşmana karşı direnişin gücü katlanıyordu. Fenerbahçe, işgal birlikleri futbol takımlarıyla diğer Türk takımlarından çok daha fazla maça çıkmış, oynadığı 50 maçın 41'ini kazanmıştı. Bu başarıları halkın milli heyecanını besleyiş ve adeta bir direniş olarak gören işgal kuvvetleri Fenerbahçe Spor Kulübü'nü kapattı. Ancak taraftarların beklenmedik tepkileri karşısında çekindiler. Geri adım attılar. Kapatıldıktan tam 60 gün sonra Fenerbahçe Spor Kulübü yeniden açıldı. Taraftar kazandı. İşgal orduları başkumandanı kendi adını taşıyan son bir kupa maçı düzenledi. 29 Haziran 1923 tarihinde İngiliz karmasını 2-1 yenerek General Harrington kupasını Fenerbahçe kazandı. İşgalciler İstanbul'dan geldikleri gibi gittiler. 1960 ihtilalinde ihtilalcilerin Fenerbahçe Spor Kulübü'nü kapatma çabaları Fenerbahçelilerin birce beraberce karşı duruşlarıyla boşa çıkarıldı. Taraftar kazandı. Ama yakın tarih Fenerbahçe'mizin karşısına bir yaman direniş daha gerektiren kumpası çıkardı. Fenerbahçe'nin 5'te 5 yaptığı, hem sportif hem de finansal açıdan rakiplerinin fersah fersah önünde durduğu o dönemlerden birisinde 2011'de bir anda başımıza 3 Temmuz geldi. Ülkemize ve takımımıza kurulan kumpas öncekilerden çok daha güçlü bir direniş gerektiriyordu. Nitekim başkanımız durumu herkesten önce okumuş, adını koymuştu. Ne şikesi? Memleket elden gidiyor. Memleket.
Bu cümle tüm Türkiye için bir uyanıştı. Başkanımızın ve yöneticilerimizin tutuklanmalarının ardından bütün camia kenetlendi. Herkes arkalarındayken Fenerbahçe karşılarında. Yüz binlerce Fenerbahçe taraftarı tamamen kendi inisiyatifiyle 10 Temmuz'da Bağdat Caddesi'nden köprüye doğru yürüyüşe geçti. Başkanımızın aramızda olamadığı bir yıl boyunca taraftarımız her mahkemede Çağlayan Adliyesi'nin önünde buluştu, hak ve adalet mücadelesini aralıksız sürdürdü. Başta Başkanımız Aziz Yıldırım'ın dik ve yürekli duruşu ve taraftarımızın iradesiyle Fenerbahçeliler tarihi bir direnişe imza attılar. Elbette 1907 de direnişin bir parçasıydı. İlk kez İstanbul Bağdat Caddesi'nde, ardından Ankara'da Anıtkabir'de duyulmaya başlayan Adalete Fener Yak haykırışı 1907'nin önderliğinde benzeri görülmemiş çapta bir kampanyaya dönüştü. Adalete Fener Yak, Adalete Fener Yak. Vicdanlarda olduğu gibi yargı önünde aklanmak için adil yargılanmak istiyoruz. Adalete fener yak diyerek başlattığımız mücadelemizde şimdi bir imza kampanyasıyla sesimizi yeniden yükseltiyoruz. Ali Koç'un adaletin rengi olmaz sözüne destek veren her kulüpten, renkten, her kesimden 618.943 insan hem muhteşem bir dijital imza kampanyasına hem de bir rekora imza attı ve Adalete Fener Yak kampanyası o yıl Change.org'da dünyanın en büyük ikinci imza kampanyası oldu. Bir yandan imzalar akıyordu, bir yandan devlet nezdinde kampanyanın muhataplarına ziyaretler yapıldı. Bu arada 1907 üyeleri el ele verdiler, kadın basketbol takımına maddi manevi destek sundular. Sonunda ilahi adalet yerini buldu, taraftar kazandı. Zaman bizi yine haklı çıkardı, tarih bir kez daha Fenerbahçe'nin büyüklüğüne şahit oldu. İslam Çupi'nin dediği gibi, Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte. Adı konamaz. Sevgili Fenerbahçeliler, bugün 1907 Fenerbahçe Derneği'nin 25. yılını kutluyoruz. 1907 ve Fenerbahçe Kulübü her zaman el ele oldu. Omuz omuza durdu. Bugüne dek 1907 üyesi 48 Fenerbahçe aşığı Fenerbahçe yönetim kurullarında görev aldı. Türkiye'nin büyük isimleri, önemli değerleri yol boyunca bize ışık tuttu. Onlardan bazıları bugün aramızda değil. Onları hatırlamanın şimdi tam zamanı. Başkanımız Mustafa Börkü Koç. Saygı ve sevgiyle anıyoruz. Tek amacı Fenerbahçe'ye hizmet olan, bu amaçla baştan beri pek çok ilke imza atan 1907 Fenerbahçe Derneği, bugün de maddi manevi olarak kulübe desteğini sürdürüyor. Fenerbahçe'nin geleceği için çalışmaya devam ediyor.
O gelecek ki her şeyden çok ve her şeyden önce bizden birlik, beraberlik ve dayanışma istiyor. Tarih bizler dayanışma içinde olduğumuzda altından kalkamayacağımız zorluğun olmadığına tanıklık ediyor. Çünkü aşk her maçı alır. Her zaman nefrete, sevgisizliğe, adaletsizliğe galip geliyor. Bizler her anımızda Fenerbahçe için el ele verdik. Hep bu arma için çalıştık. Zengin fakir, genç yaşlı, kadın erkek, esnaf iş insanı, açık kapalı, kombine numaralı, üye veya sevdalı, ayrı gayrı yok. Sadece aşk, sadece sarı lacivert. Bir şarkıdır Fenerbahçe. Sözlerini ezbere bildiğimiz. Sokakta, avluda, direksiyon başında, karanlık sinema salonlarında, öğle uykularında, gece ay ışığında mırıldandığımız, her saniye yeniden yazdığımız bir şarkı. Sözleri şöyle başlayan. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek, dudaklarıma yıllarca düşleyecek. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek, dudaklarıma yıllarca düşleyecek. Sen kalbimin mehtapısın, güneşisin. Sen ruhumun vazgeçilmez bir işisin. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek, dudaklarıma yıllarca düşleyecek. Bize destek veren herkese, dün, bugün, bu gece ve yarınlar için gönülden teşekkür ederiz.